indim. İndim otobüsten. Şimdi metro ile merkeze geçeceğim arkadaşlar. Allah, burada iniliyor galiba. Şu M54 ile. M54. Buradan ta merkeze kadar gidiyor. Ama bilet falan almam lazım. Şuradan da biletsiz girilmiyor bak böyle. İyi, mantıklı en azından. Salakça değil yani. İlla bilet alman lazım da umarım nakit geçiyordur. Burada nakit yok. Oy 3.40 abi, tek bir bilet 3.40. Çok pahalı ya. Abi Finlandiya gibi. Burada da yok. Nereden bulacağız ya? Oğlum şu yukarı çıkan bir abla var bak. Şimdi burada nakitle ödeme yapılmıyormuş. Şuradaki infoya sordum. Nakitle de ödeyemezsin. Sonra dedi işte, dedim ablaya, dedim ben size 3.40 euro versem siz dedim öder misiniz benim yerime karttan? Sonra bana bunu verdi. Parayı uzattım. Yo dedi, almayacağım parayı dedim. Niye dedim. Olmaz öyle dedim. Ben de bedavaya buldum dedi. Öyle cepte kaldı. İlginç bir olay ya. İlginç bir olay. Neyse şimdi buradan merkeze gideceğiz. O an yine 2 ayak üstüne 3 ayak üstüne düştük ya. 4 ayaktı pardon, 4 ayak üstüne. Şimdi bir yürüyeceğim arkadaşlar. Bir 1.4 kilometre kadar eve. Abi bütün caddeler tamamen ot kokuyor. Çünkü burada yasal. Burada abi dünyada galiba 3 ülke tamamen yasal. Bu üçünden biri de burası. Ve abi metro, insanlar inanılmaz. Hep yani mutlular böyle, hani Akdeniz ülkesi gibi. İlk izlenim bu şekilde. Yani Akdeniz ülkesindeki insanlar abi Kuzey Avrupa'nın sistemiyle birleştirince herhalde ortaya Amsterdam çıkıyor. Çıkar çıkmaz da böyle bak binlerce bisikleti görüyorsun zaten. Çünkü burası bir bisiklet şehri. Burada bisiklet yollarında yürürken çok dikkat edin. Çok kızıyorlar abi. Belçika benim biraz canımı sıkmıştı. Yani ben hiç beğenmedim Belçika'yı. Neyse bu ülke birazcık seyahat motivasyonumu tazeledi. Yani Belçika'da hiçbir şey yapmak istemiyordu canım. Hatta son gün hiç evden çıkmadan full oturdum yani. Yani çok sıkıcıydı. İnsanlar da sıkıcıydı. Şehir de sıkıcıydı bence, özellikle Brüksel. Neyse burası biraz tazeledi. Hadi bakalım eve kadar yürüyelim şimdi. Yolda bir de yemek falan bulursam onu da yerim. Bak abi, bu yollardan yürümeyeceksiniz. Bunlar bisiklet yolu. Bu yollardan yürüdüğünüz zaman insanları ittiriyormuş bisikletliler. Yani her zaman olmuyor tabii ki böyle bir şey ama böyle sinirleniyorlar yani abi. Sonuçta bu bisiklet yolu onların. Bisiklet yollarında da yaya geçitleri var. O kurallara uyun burada bak böyle. Yoksa ezerler abi. Hadi bakalım. Şimdi evin olduğu yere geldim. Paspasın altına bırakmıştı Chris anahtarı. Şimdi onunla gireceğim işte. Evet, selam dostlar. Yeni takkiye, yeni bereme geçtim. Önceki pis. Hepsi yıkanıyor. Günlerdir çamaşır makinesi yoktu. Eski kaldığım evdeki çamaşır makinesi de bozuktu. O yüzden yıkayamamıştım. Neyse şu anda abi gördüğünüz gibi bir Amsterdam'da bir akşamüstü burası. Abi efsane bir yer. Dün gece bir çıktım. Size göstermedim daha, bir önden de ben bir bakayım. Bir yürüyüş yaptım. Dün gece cumartesi gecesiydi. Şehir inanılmaz hareketli. Çok güzel bir şehir ya. Yani böyle kuzeyde bir Akdeniz toplumunun yaşadığını hayal edin. İtalyanların, Türklerin, Yunanlıların böyle inanılmaz bir yer. Bayıldım Amsterdam'a. İlk izlenim olarak bayıldım arkadaşlar. Şimdi bugün size böyle bir Hollanda ile alakalı genel bir bilgiler vereceğim. Ondan sonra da buranın böyle çok ünlü bir festivali var. ADE, Amsterdam Dans Festivali arkadaşlar. O böyle şehrin her yerinde bir sürü konser oluyor. Her yerde konser oluyor. Her yerde yani. Benim de Nohut diye bir arkadaşım var. Bildiğin Nohut abi. Bu Nohut var ya, Nohut. Onun gibi yazılıyor ama N-O-U-D. Öyle bir arkadaşım var. Ben bununla daha çok eskiden tanışıyorum. Onun çalıştığı bir festival var burada. İsmi de Hangover diye. Şehir hakkında genel bilgi verip sonra da Kristina ile beraber bu Hangover Festivali'ne gideceğiz.
size bu ADE'yi göstereyim istiyorum. Çünkü ücretsiz. Böyle birçok konser oluyor şehrin her tarafında. Ama sadece birkaç tanesine giriş ücretsiz oluyor. Etkinliklerin hepsi ücretsiz olmuyor. Bu da bu ücretsiz etkinliklerden birisi olacağı için heyecanlıyım açıkçası. Neyse hadi bakalım. Hem sokaklarını göstereyim hem de size Hollanda ile alakalı bilgiler vereyim. Evet arkadaşlar, ilk olarak Hollanda şöyle bir ülke. Ufacık bir ülke Kuzeybatı Avrupa'da ve toprakların neredeyse tamamı arkadaşlar deniz seviyesinin altında. Ama mühendisler öyle bir çözüm bulmuşlar ki buna, şu an arkadaşlar şehir ve ülke batmıyor. Yani zaten bak gördüğünüz gibi böyle her yer suyun içinde, kanallar var, sular var vesaire var. Ama arkadaşlar bir şekilde buradaki bu kanal sistemleriyle ve baraj sistemleriyle bu suyu ülke topraklarının dışında tutmayı başarıyorlar. Böylece de deniz seviyesinin altında olan bir ülke olmasına rağmen bu şehir ve bu ülke batmıyor arkadaşlar. Böylece bu toprakları tarım için kullanabiliyorlar. Aynı zamanda burası çok ciddi bir tarım ülkesi. Çok ufak bir yüz ölçümü olmasına rağmen çok inanılmaz yüksek teknolojilerle ve kooperatifçilik sisteminde çok verimli kullandıkları için inanılmaz verimli bir tarım elde ediyorlar. Ve bu konuda da arkadaşlar dünyada Amerika'dan sonra birçok konuda ikinci ülke tarım üretiminin büyüklüğü konusunda. Zaten kendi ihracat kalemlerinden birinde büyük bir kısmını tek başına tarım oluşturuyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu ülkenin nüfusu 17.4 milyon, yani İstanbul kadar diyebiliriz. Ama buna rağmen arkadaşlar çok güçlü bir ekonomisi var. 17.4 milyon insan Türkiye ekonomisinden daha büyük bir gelir elde ediyorlar burada. Toplam Türkiye ekonomisinden de önde arkadaşlar Hollanda. Yani bu kadar ufacık toprakta bu kadar az insanla neler yapılabileceğinin en büyük kanıtlarından biri. Ve arkadaşlar bu ülkede kişi başına düşen gelir yıllık 58.000 dolar ortalama. Ve bu da onu dünyada çok yüksek sıralara koyuyor bu konuda da, zenginlik konusunda da. Ve dünyada en çok ihracat yapan ilk 10 ülkeden birisi arkadaşlar. Bu ülkede inanılmaz gelişmiş bir limancılık var. İnanılmaz gelişmiş bir ticaret sistemi var. Ve aynı zamanda da Avrupa'nın da en büyük ekonomilerinden. Bu yüzyıllardır böyle arkadaşlar. Sömürgecilik döneminde de böyleydi. Hala da böyle. Hala dünyanın ve Avrupa'nın en özel ekonomilerinden birisi. Ve aynı zamanda arkadaşlar Avrupa'nın en büyük limanı da burada, yani Rotterdam limanı. Diğer şehirler, diğer ülkeler gibi renksiz değil. Mesela Belçika da çok zengin bir ülke. Ama orası bu kadar renkli değil yani. İnsanlar burada hem çalışma disiplinine oturtmuşlar hem de hayattan nasıl zevk alacaklarını biliyorlar yani. Bunlarla beraber arkadaşlar burası tam bir özgürlükler ülkesi. Tabii özgürlüğü nasıl adlandırdığınızla alakalı. Ama arkadaşlar burası eşcinsel evliliği ilk yasal yapan ülke. Sokakta el ele yürüyen erkekler, kadınlar görebiliyorsunuz burada. Bir kısmı evli, bir kısmı çift. Bildiğim kadarıyla bu ülkede belli başlı şartları sağladığı zaman bu eşcinsel çiftler evlat da edinebiliyorlar. Çocuk evlat edinebiliyorlar. Böyle bir hakları da bulunuyor arkadaşlar. Yani burası aynı zamanda bu bildiğimiz ot denen uyuşturucu ve mantarların da birçoğu serbest arkadaşlar. Burada aynı zamanda fuhuş da serbest. Zaten bu Red Light Street'in amacı da bu, yasal bir fuhuş ortamı oluşturmak. Bana göre bu kötü mü? Bana göre değil. İyi. Çünkü zaten bunlar her ülkede var abi, yani nereye gidersen git var. Yani ister Afganistan'a git, orada da var. Sadece yasak, sadece yasa dışı yollarla yapılıyor. İstersen Türkiye'ye git, Türkiye'de bunlar var. Yani bir şey yasaklanmıyor ne yazık ki. Sadece bir şeyin fiyatı arttırılıyor. Bundan vergi almak varken, böyle toplumsal olarak, ahlaksız olarak adlandırılan şeyleri bir avantaja çevirmek varken, ben neden bunu yasak ya da neden suç örgütlerine peşkeş çekilecek bir ortama sokayım ki? Yani atıyorum Türkiye'de bazı uyuşturucular serbest olsa, ki alkol ve sigara en büyük uyuşturucu, aynı seviyede tehlikeli olacak uyuşturucular serbest olsa mesela Türkiye'de, yani terör örgütü abi kaçakçılık yapacağına Türk devleti vergi alsın, yani bana göre böyle. İster kabul edin, ister etmeyin. Bu benim düşüncem yani. Hani istediğinizi söyleyebilirsiniz ama bu benim kendi fikrim. Yanlışsam da yorumlara yazın. Ben böyle düşünüyorum yani. Terör örgütü gibi, uyuşturucu baronları gibi insanlar peşkeş çekip kazanacağına, abi biz kazanalım yani, devlet kazansın bu işte. Sonuçta kullanan yine kullanıyor, yani bir şey değişmiyor. Benim fikrim bu şekilde. Bir de bu ülkenin arkadaşlar %2.4'ü Türk, yani aslında biz Hollandalılardan sonraki en büyük etnik grubuz burada. Ciddi bir Türk oranı var burada da. Yine olmadığımız masa yok. Her masada varız yani. Gelin biraz da buradan iç taraflara doğru gidelim. Bak gördüğünüz gibi her yer böyle bisiklet.
Bu şehirde arkadaşlar insandan belki daha çok, belki de insanlar kadar bisiklet var. Her yer bisiklet. Hollanda'nın iki sembolü abi. Bisiklet ve kanallar. Bak yan yana duruyorlar böyle. Bak abi her yer bisiklet. Sonsuz bisiklet tarlası gibi. Efsane bir yer ya. Ya şansıma bugün hava güneşli. Yarın da yağmur yok ama sonra full yağmur. Buranın da kışı biraz pismiş ya. Soğuk ve yağmurluymuş. Ama yani her yerin kışı pis ki abi. İstanbul'un kışı daha da pis. Yok işte otobüse binince nemli nemli iğrenç. Öyle yani. Baksana abi kanallara. Temizler de hiç koku moku da yok bu arada. Hiç koku da almadım. Böyle gelip bu kanallarda tekne turu da isterseniz yapabiliyorsunuz bu arada. Öyle bir seçeneğiniz de var yani. Bu arada gittim marketten 2 tane ufak ekmek bir de salam aldım 2.6 euroya. Burada yiyebileceğiniz en ucuz öğün. Çünkü restoranlara ya da kebapçılara gittiğiniz zaman 10 euroyu gözden çıkartmanız gerekiyor. Bu arada şu karşımda gördüğünüz caddede Red Light Street. Ama Red Light Street'ten şu anda bahsetmeyeceğim. Red Light Street ayrı bir videonun konusu arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bunların arkası Red Light Street. Ama şimdi bugün orada çekim yapmayacağım. Böyle çatlayın, tamam mı? Buraya böyle sezon finali nasıl olur? Adanalı sezon finali gibi yapacağım burayı böyle. Orada çekim tamamen yasak. 240 ila 140 euro arası cezası oluyor. Ama bir şekilde bir yolunu bulmaya çalışacağım gizli gizli. Özellikle gece çekmek istiyorum orayı, gündüz değil. O yüzden bekletiyorum. Ama hani nasıl çekerim, ne ederim bilmiyorum ama hani bir şekilde onu halledeceğim. Neyse, bu sokaktan geçtikten sonra bu arada dediğim gibi Hollanda'nın her yeri böyle kanallar. Güneşli günlerde gerçekten çok keyifli oluyor. Ama burada bir tane abimiz var. Size bu abimizi tanıtayım. Bu abimiz arkadaşlar Oude Kerk. Oude Kerk Flemenkçe arkadaşlar eski kilise demek. Türkçe çevirisi direkt eski kilise oluyor. Gerçekten de bu arkadaşlar en eski kilise. 1213 yılında inşa edilmiş bir kilise bu. Bunu da bu bölümde aradan çıkartayım dedim, size göstereyim dedim. Bunu da gelin görün Red Light Street'ten sonra. Bir Red Light, bir erotik sokak, bir kilise. Bir erotik sokak, bir kilise yapmanız lazım. Şunun kulesi var ya bak şurada böyle. Şu kuleye arkadaşlar çıkıp bütün şehri tepeden görebiliyorsunuz ve bence gerçekten de Hollanda yukarıdan görülmeye değecek bir şehir. Tabii benim param yok, ben çıkamıyorum. Ama bence kesinlikle yukarı çıkılmaya değecek bir şey. Bu arada dediğim gibi bu Red Light Street ile alakalı ve Amsterdam'ın hem uyuşturucu hem de seks konusundaki her şeye değineceğiz abi. Açık açık her şeyi size anlatacağım yani. Fiyatlarından aktivitelerine kadar her şeyi size açık açık söyleyeceğim. Umarım YouTube sıkıntı yaratmaz ama yani bizde böyle. Bizde şey yok. Bizde sansür yok abi. Bizde Rütük AFK, bizde Rütük. Neyse, bu abimiz de böyle. Birazdan eve gideceğim. Chris'le buluşacağız. Chris'le buluştuktan sonra da şeye gideriz artık. Oradan da bu ADE'nin festivaline gideriz. Bugünlük konumuz ADE Fest olsun. Çünkü ADE gerçekten önemli bir festivali. Hollanda'nın arkadaşlar. Amsterdam'ın. Hadi bakalım devam. Ama önce size şunu da göstereyim. Bakın arkadaşlar, bunlar tuvalet. Böyle etrafını çevirmişler. Pisuar gibi. Yani en azından bir çözüm bulmuşlar. Bence çok önemli bir şey. Çünkü böyle sokaklara bu çözümü bulmazlarsa buralar full leş gibi kokar. En azından bir şey yapmışlar yani. Bu konuda da problem çekmezsiniz bu gece hayatının döndüğü noktalarda. Özellikle erkekler için söylüyorum. Kadınların yapacağı bir şey yok abi. Onların artık bara mara gitmesi gerekiyor yakınlardaki. Ama en azından erkeklerin problemini böyle çözmüşler. Abi hayat hep canlı ya. Bugün pazar bu arada günlerden. Bu arkadaşlar bu Red Light District, zaten haritada yazdığınızda çıkıyor. Gelip arkadaşlar buralarda gece hayatının tadını çıkartabiliyorsunuz. Bak bu botlarla da böyle şehir turları oluyor. 20 euroymuş. 20 euroya bu botlarla gezebiliyorsunuz. Hollanda'nın kanallarında. Efsane bir şehir ya. Ben buraya bayıldım abi. Hiç bugüne kadar taşınmak isteyeceğim bir şehir olacağını düşünmemiştim. Şu anda bildiğin hani Amsterdam'a taşınmak istiyorum yani. Çünkü hani bu tam ikisinin ortasını arıyordum böyle. Kuzey Avrupa'nın gelişmişliği, Güney Avrupa'nın sıcakkanlılığı. Gerçekten bu şehir abi ikisini de barındırıyor yani, inanılmaz bir yer.